Sevgili futbol severler, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi grup maçı vardı. Nordsjælland'ı evinde ağırladı ve maçı 3-1 kazandı. Genel oyuncular rotasyon yapan İsmail Kartal maçı bence çok kolay bir şekilde kazanmasını bildi. Bugün Şamil'le bu maçı değerlendireceğiz. Şamil hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Keyifler yerinde. Evet, bugün üzerinde Fenerbahçe forması var. Ya bu sene bizi formaya çıkarttırmıyorlar üzerimize ya. Galibiyet aldıkça giyecek dedik, bak bilmedi yani. Şimdi İsmail Hoca 11'de 11 yaptı. Hepsi Yani büyük iş galibiyet. gerçekten. Çok büyük iş. Evet, yeni sözleşme imzaladı. Crespo golde açılış yaptı 24. dakikada. 30. dakikada Batshuayi. Batshuayi uzun zamandır oynamıyordu. Ve 47. dakikada ise Serdar attı. 55. dakikada rakip maçı 3-1'e getirdi. Neler söylemek istersin? Fenerbahçe çok istekliydi. Nasıl buldun maçı? Ya şöyle, öncelikle bütün takımı tebrik etmek gerekiyor. Yani gerçekten çok mücadele ettiler. Genel yorumlarda falan gördüm. Nordsjælland köy takımı falan filan gibi şeyler gördüm. Yani gerçekten üzüldüm çünkü bizim takımlarımızın hiç hakkı verilmiyor gerçekten. Nordsjælland top oynatmadı. Fenerbahçe resmen 7 farklı oyuncusuyla oynayarak takıma hiç karşı tarafın top oynatmadı. Bir tane ilk yarıda Livakovic'in çıkarttığı bir pozisyon var. Evet. Bir tane de gol var. O gol de zaten tamamen Serdar'ın uzaklaştırırken Crespo'yu çarpan top da önlerine düştü. Yoksa o da pozisyon olmayacak. Yani onlar da hiç pozisyona giremediler neredeyse. Çok karambol bir Fenerbahçe, pozisyondu yediği gol evet. Fenerbahçe'nin yani. Yani organize hiçbir atak yemedi Fenerbahçe. Notça'nın tamamen sürüklese etti. Yani Fred inanılmaz oynadı. Yani neden 50-60 milyon euroluk bir oyuncu olduğunu bir kez daha Türkiye'ye gösterdi. Başakşehir yani gerekeni yaptı. Bence tek eksik demeyeyim de keşke Kent yerine King çıksaydı. Kent'i biraz da taraftan izlemesini isterdim yani. Biraz Kent'in de şeyi düşmüş gördüm. Çünkü ilk başlarda yani mücadelesinden eksik değil de bitiriciliği konusunda biraz oynamaya devam etmesi gerekiyor. Oynadıkça açılacağını düşünüyorum ben. Çünkü bir iki pozisyon geldi. Onları değerlendiremedi. Yani bu fark Fenerbahçe bugün maçı 5-1 kazanmış olsa yani nasıl 5-1 oldu der misin? Zor Ben, çünkü ben e, demem yani, şimdi şöyle bir şey var. Gol attıkça hala atmak istiyorlar. evet. Yani ben gerçekten dedim maç 4-5, hatta İsmail Hoca da basın açıklamasında söyledi yani 4-5'i istiyorduk dedi yani. Ya bir 10 dakika Yetinmiyor. sadece Fenerbahçe çok bir 55 ile 65 arasında biraz Fenerbahçe gol yiyince bak geçen sene insanlar bunu geriye çekilme olarak düşünebilir ama geçen sene hatırlarsan Fenerbahçe kırılma anlarında dağılıyordu mesela. Gol Fenerbahçe mesela Beşiktaş maçında başka maçlarda bir gol yedikten sonra dağılıp farka girebiliyordu maç. Ama bu sefer İsmail Hoca çok iyi gerçekten akıllı. Gol yedikten sonra hemen sakinleşti, pas oyuna geçti, topu ayağımıza tutalama geçti, çevirdi topu, topun enerjisini tekrar bir toparlattı da ondan sonra oyuncu değişikliğiyle birlikte hani İrfan Can'ın falan girmesiyle birlikte tekrar hücuma geçti. 4-1 geçti. Yani bence gerçekten çok akıllıca bir oynadı. Bir 10 dakika takım sakinleşti yoksa sıkıntı yaşayabilirdi bir yan taraftar hala kişi taraftara da çok teşekkür ederiz gerçekten yani elinden geldiği kadar Belki yıllardır bu kadar canlı olmamıştı Fenerbahçe evet, taraftarı stadyumda. ilk yarı falan felaket güzeldi takım taraftarı ama gene ya ben 80'den sonra maçtan çıkmalar böyle şeyler Fenerbahçe takımı hak etmiyor. Geçin o oyuncular bunu gördükçe burası Türkiye. İnsanlar yani yabancı oyuncular bunu yanlış anlayabilir. Ya bizi beğenmediler de mi çıkıyor? Yani bir trafikten bir 15-20 dakika beklesen ne olur ki bilmiyorum yani. İnsanlar tabii herkesin kendi şahsi durumu da. Yani ben de 90 dakikanın sonuna kadar beklemeleri gerektiğini düşünüyorum. Gene de teşekkür ederiz geldikleri için. Genel olarak Fenerbahçe maçı gerçekten sürüklas etti. İkinci takımıyla diğer oyuncuların, ana oyuncularını da iyice bir şekilde dinlendirdi. Oyuncular baktın giren çıkanlar birbirlerine çok saygılı bir şekilde alkışladılar. Onlar bir güzel bir harman yapmış İsmail Hoca. 11'de 11 oldu. Ya şimdi baktığımız zaman sahada çok büyük bir rotasyon. Sanki İsmail Hoca yani bu rotasyonda oynattığı oyuncularını bu maç için saklamış gibi. Çünkü acayip bir istek vardı ya. Hani ilk dakikada gol bulacaktı Fenerbahçe. Maça Evet. başlar başlamaz yani, ve son ana kadar bir baskı vardı, bir istek vardı oyuncularda. Şimdi Kent'i maçtan aldı ya, hatta ilk yarı Kent'i sağ kanatta oynattı. İkinci yarı sola çekti. Ya sence Alanya maçında oynatır mı Kent'i? Çünkü Kent biraz kopacak gibi duruyor. Oynayamaz çok büyük ihtimal sebebi ise yabancı kuralı. Çünkü o zaman yani Osayi Samuel'i kesmek zorunda kalabilir Mert Müldür almak için. Şimdi Livakovic var. Atıyorum Osayi sağda. BK Ciku olmasını istiyorum ben artık. Yani Serdar çok iyi niyetli ama ben Ciku BK görmek istiyorum. Ciku gerçekten inanılmaz top oynadı bugün yani. Bugün çok İnanılmaz bir çok liderlik yaptı. enteresan. Evet. Yani acayip işler yaptı. Yani bence Osayi formayı çok hak ediyor ama
Ferdi dinlendi. Ferdi geçecektir büyük ihtimal. Evet, İsmail Ferdi Yüksek'i ben Alanya maçından dolayı risk etmek istemediler. Biraz daha %100 yani dinlensin. diyorum. İnşallah oyun sıkıntısı yoktur. Şimdi Crespo da golünü attı. Crespo da forma gitti. Şimdi İsmail Yüksek mi Crespo mu derken gene İsmail Yüksek mecbur geçecektir. Birinci Türk orada var. İkinci Türk Ferdi var. Sonra Fred mi dinlenecek bilmiyorum. Fred de acayip topçu gerçekten yani inanılmaz işler yaptı. 2 gol 2 asist yapacak yani maç boyunca. Tane kaçırdığı goller gerçekten çok enteresan yani. Gerçekten 5'e 6'ya gidecek bir maç vardı bugün Fenerbahçe tarafında. %100 yani oynadı Fenerbahçe bugün. Sonra o Szymański zaten oynayacak. Tadic solda, Dzeko sağ önde. Sağ öne birini atmak zorunda o Türk olarak eğer o sahayı kesmeyecekse. Eğer o sahayı kesip Mert Bülent'i koyacağım derse tamam bu sefer kendi sağ tarafa atabilirsin. Zaten İrfan Can tek başına kaldı orada. Emre Mor'la Cengiz orada biraz sakatlıkları var. Evet. Yani bugün hoca aslında bir son 10 dakika şey denedi. Szymański'yi sağa attı, İrfan Can'ı ortaya attı. Hı Bir hı. bakayım dedi hoca. Bilmiyorum ne kadar tabii aslında memnun kaldı ama. Yani anca o şekilde olur ama Alanyaspor deplasmanı zor. Ama İsmail Alanya Kartal Spor olmazsa deplasmanı zor ama hani lig oyuncularını dinlendirdi diyebiliriz yani. Tadic 95 85'te soktu yani. Hani dalga bu da geçer gibi. keyifler topluyor yani. O da bir girdi sen de bir 10 dakika. Evet. Hiç aynı top gelmedi herhalde zaten. Bir kez geldi son dakikalarda. O da şey oldu yani. Ama Tadic büyük oyuncu gerçekten yani Dzeko ile birlikte çok güzel pozisyon değerlendirmeleri yaptılar. Ayrıca ben Bilmiyorum gördüm her dikkatini taş çekti mi? Tadic efendim. ısınıyordu, tamam mı? Evet. Sahanın içine şey veriyor. Komut veriyor. Evet taçtayken falan birkaç kere gördüm adam Evet. yani daha oradan kontrol ediyordu adamı. Çok da benimsemişler yani takımı yani gerçekten yani bütün oyuncular yani Batshuayi dahil Ha. Kent dahil takımı benimsemişler. Takımları şampiyon yapan şeyler bunlardı yani. Herkes sahiplenecek Ya bir de birileri. şeyde mesela bu da dikkatini çekti mi bilmiyorum. Yedek kulübesinde ne zaman kameralara yazsa hiç yani yedek kulübesinde oturan oyuncuların yüzü asık değil yani. Herkes biliyor neden yedek kadro kupasında oldu yani. Evet. Bugün herkes demiş ki Beckhausen'dan, Dzeko'sundan herkes demiş tamam ya bugün bir de şöyle maç kötü oynarsa Fenerbahçe maçı zor duruma soksa herkes çok eleştirecek. Beni niye bıraktın? Al işte berabere kaldık. Gördüm ne oldu böyle değil İsmail Hoca değil ama adam öyle bir top oynattı ki yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe ilk 11 ile çıkmış olsa ana ilk 11 ile belki bu kadar rahat galibiyet alamazdı. Çünkü Fenerbahçe ilk 11 ile pas oynuyor. Bu ise tamamen topu mücadele. Gidip pres. Geçen senedeki oyuna biraz benzer bir alıp hemen ileri. Çünkü kadro buna uygun ve enerjisi de buna uygundu. İsmail Kartal gerçekten güzel bir kadro seçmiş. Herkes bunu karşısına aldığını görünce keyifler yerine geldi yani. Nordirland da böyle küçümsenecek bir takım değil yani. Kopenhag'da Danimarka'da yani Kopenhag'la aynı ligde bulunuyor ve Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı kendi evinde. Çok zor yiyen bir takım. Fenerbahçe 3 gol attı ve 3-1 kendi evinde rahat bir şekilde kazandı. Tabii şimdi Fenerbahçe'nin bir diğer maçı Spartak turnuva ile Ekim'in 5'inde oynayacak ve deplasmana gidecek. Küçük bir yorum alayım istersen yavaş yavaş da kapatalım. Spartak'ın bugün 4-0 yenildiler. 4 taneydi. Yani tabii belli oldu ki Spartak'ın ne var? Sonuncular oynayacak gibi duruyor. Yani düşecek dördüncü olacak büyük ihtimal. Umuyoruz ki Fenerbahçe'de oradan galibiyeti alırsa yani Spartak'ın ara dördüncü olacaktır büyük ihtimal. Ludogorets'le de Nordsjælland'da ikinciliğe oynamak için mücadele edeceklerdir. Yani bence Fenerbahçe'de diğer iki maçta galibiyeti alırsa kendini artık sağlam bir şekilde bir yere koyar. Son Nordsjælland maçına kadar bence kendini rahat bir şekilde alacaktır. Son Nordsjælland maçında iyice artık 5'te 5 yapmış olursa yani rahat bir şekilde gider yani. Evet, temsilcimize başarılar diliyoruz diğer maçlarında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.